Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak. Biliyorsunuz burası da ekmek teknesi. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak. Burası da ekmek teknesi. Malum yaz geldi, havalar ısındı. O yüzden bugün size dondurmalı bir profiterol yapacağım. Çıtır çıtır profiterol hamuru, içinde kaymaklı dondurması, üzerine çikolata sosuyla yazın favorilerinden biri olacak. Hiç lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Zaten ekler videosundan da biliyorsunuz. Önce şu hamurunu yapacağız. 110 gram tereyağını kısık ateşte eriteceğim. Ve ondan sonra üzerine suyunu ekleyeceğim. Şimdi tereyağı tam erimeden suyu atmıyorum ki suda ısınıp buharlaşmasın. Sonra çok katı bir hamurum olmasın. Tereyağı eridi. Bunun içine 250 gram şöyle büyük bardaktan bir parmak eksik suyu ekliyorum. Şimdi kenarlardan baloncuklar çıkmaya başlayınca da 180 gram ununu ekliyorum içine. Altı kısık unun tamamını ekledikten sonra bir spatula ile şöyle alttan üste doğru karıştırıyorum. Başta böyle bir karışmayacak, ne oluyor bu falan olacak ama dert değil. Böyle ezdikçe onlar bir araya gelecek ve un topağı kalmaması lazım. Bundaki asıl amacımız bu. Beyaz noktalar gidene kadar iyice eze eze karıştırıyorum. Böyle 2-3 dakika yapacağım bunu aslında, çok uzun değil ki zaten siz eklerden biliyorsunuz şu hamurun nasıl hazırlanacağını. Zaten aynı hamur yapıyorum, ölçüler bile aynı. Şimdi 2-3 dakika bunu kavurdum. Ondan sonra altını kapattım. 2-3 dakikada şöyle şu hareketi yaparak soğuttum ki yani iyice harlanmasın, birazcık sıcağı çıksın. Şöyle bir kıvam var. Şimdi bunu mikserin içine atıyorum. Ve bunu mikserin içinde birkaç dakika iyice sıcağı çıkana kadar çalıştıracağım. Serinlesin hamur ki içine yumurta ekleyeceğiz, yumurtayı pişirmesin. Şimdi hamur o ilk sıcağı çıktı, birazcık soğudu. Ondan sonra yumurtaları, 4 yumurtayı teker teker kırıp içine ekliyorum. Şimdi yumurtayı ekleyince hamur önce bir dağılacak ama ondan sonra tekrar toparlayacak. Endişeye gerek yok. Şimdi artık hamur iyice bütünleşti. Şimdi bunları birazcık temizleyeceğim. Temizledim. Şimdi hamuru artık alacağım. Sıkma torbasını alacağım. Alırken böyle afilli bir sıkma torbanız varsa bunu kullanabilirsiniz. Ama yoksa hiç dert değil. Şöyle buzdolabından birazcık daha mukavemetli kilitli poşetlerde gayet iş görüyorlar. Şunu şöyle uzunca bir şeyin içine koyuyorum ki kolay olsun. Ondan sonra da bunu hop diye şunun içine alacağım. Bunun kıvamının aslında böyle olması lazım. Eğer hamuru tam soğutmadan yumurtayı eklerseniz ya da yumurtayı ekledikten sonra hamuru birazcık bekletmezseniz tereyağı sıcakken cıvık olduğu için çok cıvık olacak ve onu tepsiye döktüğünüzde yayılacak. Onu önlemek için hamur soğutmak önemli. Çünkü eklerde bu soru bana geldi. Hem de çok geldi. Yolda bile geldi. O yüzden açıkladım. Şimdi bunu sıkıyorum. Şimdi sıkmada sadece iki şey var dikkat edeceğimiz. Biri, şu pişirme kağıdının altına birazcık su serpiyorum ki kağıt ona yapışsın, hamurla birlikte kalkmasın. Bu birinci ve en kolay kısmı. İkinci ve yine çok kolay kısmı ise şunun ucunu kesmek. Bunu sadece çok büyük kesmeyin ki çok büyük akmasın. Baştan küçük gitmekte fayda var. Ucunu kestim ve ondan sonra yaptığım şey, bir elimle böyle tutuyorum, bir elimle de yön veriyorum. Sıktım ve hop yukarı çektim. O kadar da basit. Herkes senin kadar kolay yapabilir mi? Ya yapabilir. Erkan'ın nasıl pide yaptığını gördük bence. Bu harçtan yaklaşık 2 tepsi çıkacak. Çünkü bir tepsiyi çok sıkıştırmayın. 20 tane falan yeter. Bundan sonra şöyle bir parmağımı suya banıyorum ve bu çok sivri uçlarını birazcık bastırıyorum ki daha toparlık olsunlar. Bunlar artık hazırlar. Şimdi fırına girecekler. 190 derece, altlı üstlü, fan yok. Ortada 22 dakika pişecek. Eğer iki tepsiyi birden atarsanız atmayın. Teker teker atın çünkü bu birazcık nazik bir ürün. Şöyle ki atıyorum poğaça gibi bir şey olsa onların tepside arada yerlerini değiştirirsin. Ama bu da arada açınca anında sönüyorlar tam sertleşmeden fırını açtığınız için. O yüzden tepsileri tek tek atın. Profiterolleri fırına koydum. Orada pişiyorlar. O sırada ben de onun sosunu yapacağım. Nedir sosu? Çok kolay bir sos. Ya daha doğrusu ben birazcık daha kalın seviyorum sosu. Ama Erkan, Tunç falan onlar böyle iyice akanı böyle o artık profiterol sosa bana yemeyi seviyorlarmış. O yüzden
150 gram, yani bu küçük kutuların 4'te 3'ü gibi krema var. Onu koydum. Onu birazcık ısıtıyorum. Böyle kenarlarından balonlar çıkana kadar ısıtacağım. Çok değil. Ondan sonra altını kapatacağım. Onun sıcağı içeriğinde de çikolataları eriteceğim. Şimdi çikolatasını ekliyorum. Çikolatada şu kare çikolatalar var ya. Kare yapamadım, bu elim buradaydı. Şu kare çikolatalar var ya. Onlardan bir paket ekledim sadece. Altını kapattım. Kremanın sıcağıyla eriyecek. Çikolata artık iyice eridi, kremaya karıştı. Bunu şimdi bir kaba alacağım ki boş boşuna burada ısınmaya devam etmesin. Profiteroller pişti 190 derecede 22 dakika. Sadece fırını kapatır kapatmaz fırından çıkarmayın. 2-3 dakika fırının sıcağında beklesin ki dediğim gibi bunlar nazikler, hemen puf diye sönüyorlar. Mesela beze de öyledir. Sonra iyice soğudular. Bundan sonra yaptığım şey aslında çok kolay. Şöyle gitmişken dondurma var kaymaklı. Şunu aldım önüme. Bir de ekmek bıçağı aldım. Bir tane şöyle kesiyorum. Zaten bazıları kendi de açılıyor. Ondan sonra bir tatlı kaşığı dondurma alıyorum. Ve hazır. Şöyle koyacağım. Profiterolleri dondurmayla doldurdum. Şimdi bunların üzerine çikolata sosunu dökeceğim. Sadece kap çok dolu değil, ilk birkaç tanesini kaşıkla dökeceğim. Ondan sonra bunun üzerine devireceğim. Bundan sonra yapmanız gereken, hiç vakit kaybetmeden bunu sofraya götüreceksiniz, götürmek. Ama yok, benim gibi hemen dalacaksanız. Şimdi bu çikolatalısı ve efsane haliydi. Onu ekip yerken bunun bir de çilekli versiyonu var. Onu da yapacağım size. Bir tane profiterolü açtım. İçine tekrar bolca dondurmasını koydum. Ondan sonra aslında kapatmıyorum. Şöyle yanında çileklerim var. İçine böyle 2 tane çilek koyuyorum. Ve ondan sonra kapatıyorum. Yaptığım aslında sadece bu kadar. Son olarak sadece üstüne böyle 2 pıt pudra şekeri serpeceğim. Dondurmanız benimki gibi erimeye başladıysa çilekler arasından kaçabilir. İster çilekli, ister çikolatalı. İsterseniz çilekli üstüne çikolata koyup 2-3 saniyelik bir numarayla 3 farklı profiterolünüz hazır. Favoriniz hangisi? Aşağıda bana yazarsanız çok sevinirim, ama beni ondan daha çok sevindirecek şey buraya kadar gelmişken abone olursanız, artarak çoğalırsak kocaman musmutlu bir aile oluruz. Haftaya görüşmek üzere. Benden şimdilik bu kadar. Bay bay. Profiterol gibi çıldırtan başka tarifler istiyorsanız buraya, kanalımıza hala abone değilseniz buraya bekliyoruz. Ve görüşürüz. Gidiyorum. Nereye gideceksem. Bitti.